Merhaba değerli hastalarımız. Şimdi YouTube'da en çok araştırılan kelimelere baktığımızda bu bademcik taşı ile ilgili çok merak ediliyor. Bizim kanalımızda da en çok izlenen videolarımız bununla ilgili. Yalnız o biraz böyle kısa bir video olduğu için biraz daha detaylı anlatmak istiyoruz bu videoda. Şimdi birinci soru, bademcik taşı nedir? Bademcik taşı aslında kötü bir şey değildir. Yani böbrek taşı gibi bir şey değildir. Bizim bademciklerimizin içinde büyük boşluklar var, yarıklar var tabiri caizse. Biz yemek yerken yediğimiz yiyecekler bu yarıkların içine giriyorlar ve orada kalıyorlar. Ağzımızı açıp baktığımızda da ne görüyoruz? Orayı böyle beyaz beyaz görüyoruz. Onlar bir süre sonra orada katılaşıyorlar. Peki hep orada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Biz yemek yerken, özellikle sert şeyler yerken, yediğimiz sert şeyleri yutarken onları süpürüp götürüyor. Bazen de bir süre kalıyorlar. Tesadüfen hastanın ağzına gelebilirler. Bu durumda hasta onları kokluyor. Kokladığında kötü bir kokusu vardır. Haliyle sonuçta kalmış yemek kokusu oluşacak orada. Bademcik taşı bu demek. Peki o taşların orada olması bize zarar verir mi? Kesinlikle zarar vermez. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sürekli orada kalabilirler. Şöyle söyleyeyim size. Sokaktan mesela 100 kişiyi çevirip baksak, onları muayene etsek belki de 85-90'ında bademcik taşı vardır. Sorun şurada. Bazı insanlarda bu kripler, yani yarıklar gerçekten çok büyük oluyor ve mağara gibi alttan birbirine bağlanıyor bademciğin içinde. O durumda içeri giren o yemek artıkları kolay çıkmıyor. Ve hasta da onu gördükçe rahatsız oluyor. Yani bir çeşit takıntı. Nasıl kimisi böyle saçıyla oynar. O bademcik taşlarından kurtulmak istiyor hastalar. O zaman sıradaki soru da şu oluyor. Bu bademcik taşlarını biz nasıl temizlemeliyiz sorusu. Onu temizlemek için de kaşığın sapı burada çok ideal. Tam biraz ağzımıza doğru ittirip o gördüğümüz, beyaz gördüğümüz yerin hemen yanına azıcık dokunduğumuz, yani bademciğimizi azıcık bastırdığımızda o kendiliğinden çıkacaktır. Temizlemek zorunda değiliz ama ya ben bunu illa temizleyeyim, bununla yaşayamıyorum dediğimizde o zaman kaşığın sapıyla bastırıp onları çıkarabilirsiniz. Çok da zorlamayın. Bir iki kere bastırdığınızda zaten çıkacaktır. Peki başka bir soru var. Bademcik taşı ağız kokusu yapar mı? Cevap evet, yapabilir. Ama bu çok nadir bir durumdur. Yani şöyle düşünün, sokakta ya da şöyle düşünün, bize ağız kokusuyla gelen 100 kişiyi muayene ettiğimizde bunların belki bir tanesi, belki de hiçbiri bademcik taşı ile ilgili değildir. Kitap bilgisi olarak baktığınızda evet, bademcik taşı ağız kokusu yapabilir ama gerçek hayata baktığınızda çok da ilişkili değil. Çünkü ağız kokusunun en sık sebebi işte bizim dişimizde kalan yemek artıkları, boğazımızda kalan yemek artıkları, işte ben et yedim dişimin dibinde kaldı. Bunların kokuşmasıyla oluşmaz. Ağız kokusunun en sık sebebi ağız içimizdeki bakterilerin çoğalmasıyla alakalı bir şey. Yani ağız içi floramızın bozulmasıyla alakalı. Tabii ki ağız kokusu başka bir videoda anlattım. Çok detaylı anlattığım bir konu. Ağız kokusu yapmaz. Bademcik taşları böyle. Zararlı değil. Temizleyebiliriz. Ağız kokusu yapar mı? Çok az yapar. Temizlersek bir zararı olur mu? Olmaz. Orada durursa bir zararı olur mu? Olmaz. Kimlerde daha çok bademcik taşı olur? Özellikle çocukken çok enfeksiyon geçirmişseniz o bademciklerin içindeki yarıklar, kripler daha da büyük oluyor. Daha büyük olduğu için içine daha çok yemek artığı giriyor ve daha büyük bademcik taşları olabiliyor. Çok takıntı yapanlar, artık ben dayanamıyorum, bu iş böyle olmaz diyenler de bademcik ameliyatı olabilirler. Ama bu şikayette bana gelen hasta bademcik ameliyatı olmak istediklerinde ben onları bir şekilde ikna edip ya en iyisi olma, hani bu şekilde devam et diye ikna etmeye çalışıyorum. Ama yok ben böyle dayanamıyorum, illa olacağım diyen arkadaşlar, hastalarımız bademcik ameliyatı olabilirler. O zaman bu sorun tamamen kökten çözülmüş olur. En iyisi bakmamak, görmemek. Sonuçta bu normal yaşamın bir parçası. Nasıl ki bizim işte tırnağımız uzuyor, kesiyoruz. Bademcik taşları da aslında böyle bir şey. Aklıma gelen başka bir şey yok. Sizin aklınıza gelen şeyler olsa lütfen videonun altına yorum olarak yazın. Her videoda söylüyorum, bu videoda da söyleyeceğim. Lütfen soru sorarken o videonun konusunun içeriğiyle ilgili sorular soralım. Ya da kendi tecrübelerimizi o videonun içeriğiyle ilgili paylaşalım ki sonuçta başka insanlar da onları okuyorlar. Oradan faydalansınlar.
Bu önemli. Biz de sizin yorumlarınızı görelim. Elimizden geldiğince cevap verelim. Başka hastalarımız cevap yazsınlar. Ve kanalımıza lütfen abone olmaya çalışalım. Çünkü abone sayımız arttıkça, beğeni sayımız arttıkça daha çok insana bu bilgiler ulaşabiliyor. YouTube'da biraz da şöyle bir sıkıntı var. Çok böyle tribünlere oynayan videolar var. Sırf izlensin diye bilimsel olarak geçerliliği olmayan bir sürü bilgi. İşte bilmem ne çayı içersek bademcik taşımız çıkar mı falan gibi bilgiler var. Onlardan kurtulmak için biraz daha böyle gerçek, bilimsel bilgileri olan videoları öne çıkartmak için lütfen siz de videomuzu beğenin, bol bol like atın. Geçmiş olsun, hoşça kalın.